Fırında sizler için güzel bir sebzeli tavuk pişirmek istiyorum kıymetli seyircilerim. Ana yemek olacak, sebzesi ve sosu da olsun diyen seyircilerim için tam aradığınız tarif Oktay Usta'dan sizler için hoş geldiniz mutfağıma kıymetli seyircilerim. Şimdi 4 parça burada tavuk butum var. Tavuk but aldım. Göğüs de olabilir ama göğüs biraz kuru oluyor. Derili olduğu zaman butlar daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor kıymetli seyircilerim. Şurada 6 tane arpacık soğanın daha büyümüş, büyük böyle babası böyle çok lezzetli oluyor. Mor renge dönüşmüş soğanlar oluyor. Taşköprü sarımsağı var içinde. O soğanların satıldığı hali şöyle bak. Uzun uzun soğanlar. Normal yuvarlak yuvarlak oluyor. Bunlar uzun ve mor renkli olup çok güzel lezzetli oluyor sevgili seyircilerim. 4 tane yeşil biberimiz var. 3 tane patates. Buradaki şu an 5 domates var ama 3 tanesi yeterli olur. 3 yaprak defne yaprağı. Şurada 3 tane baharatımız var. Yani karabiber, akbiber ve buradaki şili biberiyle birlikte 3 biberi birleştirilmiş haliyle tavuğa koyacağım. Bir kaşık domates ve biber salçası karışık halde satılıyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu karışık salçaların olması kıymetli seyircilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Önce tavuğu şöyle alıyorum. Aldıktan sonra buradan 3 ya da 4 yerinden şöyle çizgiler atacağım. Daha iyi lezzetlensin, güzel bir tat olsun diye. Tavuklara bu işlemi yapıyorum ve peşinden fırın tepsisine diziyorum. Orta boy patatesi 4'e kesiyorum kıymetli seyircilerim. Şimdi 3 tane patatesimiz var burada. Ana yemek, güzel yanında bir pirinç pilavı veya bulgur pilavı. Hele şöyle YouTube kanalımdaki o tane tane dökülen bir pirinç pilavından yaparsanız var ya birebir uygulayın, garanti bir tarif. Evet efendim, şimdi tavuk butlar geliyor tavanın içine. Özür dilerim, tepsinin içine. Evet, şimdi canlarım benim sevgiyle inişi tamamlandı. Bakayım yönleri uygun mu? Seni de şöyle alırsak tam denk gelir. Güzel oldu. Evet, şimdi fırın tepsisini aldıktan sonra kıymetli seyircilerim, buradaki soğanlar çok büyük değil. Böyle bütün bırakabileceğimiz soğanlar, gayet de güzel oldu. Şimdi 3 diş de Taşköprü sarımsağından şöyle iri iri, bakın görüyor musunuz? Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ülkemizin topraklarında ne güzel nimetler yetişiyor. Çok şükür. Hemen buraya hay maşallah kocaman 2 tane defne yaprağı ortadan 2'ye kırıp böyle koyarsanız güzel kokusu daha iyi çıkmış olur. Şimdi karabiber, şili biberi ve beyaz biber üçlüsünden 1 tatlı kaşığı kadar döküyorum. Sevgiyle döküyorum. Yoksa da karabiber de olur. Herkesin evinde olmayabilir. Problem yok. Mutfakta çareler bitmez diyoruz kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı hiç rahat olun. Üzülmeye gerek yok. Biri eksik olabilir, fazla olabilir. Sonra ay canım benim, az daha döküyordum oralara. Evet, şimdi patatesleri de aralara veriyorum. Patates, soğan, sarımsak, domates, biber, onlar daha ilerleyen zamanlarda yerini alacaklar. Şimdi tuzunu veriyorum. Bakın son derece güzel oldu. Tuzu da geldi. Evet. Buraya biraz dokunuşta hafiften bir zeytinyağı vereceğim. Yalnız çok zeytinyağı vermeyelim. Neden çok vermeyelim? Çünkü tavuklar derili olduğu için yağlı oluyor. Bir de normal yağını verirsek bu defa fazladan yağlı olur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. Hemen saatime bakıyorum. Ne kadar süre kızaracak? Burası %80 piştiği zaman domatesi, biberi ve sosu verilecek. Bir kez de sosuyla pişiyor. Önce sossuz, peşinden de soslu haliyle. İyi yolculuklar canım. Güzel pilav, yanında bir cacık ya da bir çoban salatası. Ne de güzel bir üçlü olur. Bekliyoruz lezzet fırından çıkması için.
Tavuğumuz 1 saatlik süre geçti. Turbofan çalışıyor. 200 derece. Birazcık zeytinyağı döktüm tavamızın içerisine. Bir çorba kaşığı tepeleme dolu salçamızı aldım buraya. Salçamız domates ve biber salçası. Karışık bir salça. Kıymetli seyircilerim, hemen şöyle alayım. Şöyle bir çeviriyorum. Salçayı hafiften böyle bir yağda kavurursanız lezzetli olur. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen suyu getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Uy. Bayağı bir heyecan oldu kıymetli seyircilerim, özür dilerim. Yüksek ateşte. Şöyle hemen salçayı kavurdum, suyunu verdim. Bir taşın burası kaynayacak. Tuzunu da vereceğim buranın. Ne kadar? 1 litreye yakın hemen hemen su verdim. Tam 1 litre olmadı. Tamam, şimdi olmuştur. 1 litre su verdim. Tamam. Buranın hemen sosun tuzunu ilave ediyorum. Bu sos için tuz. Diğer tuzları vermiştik. Hızlıca domatesi ve biberi kesiyorum sos kaynarken. Şöyle parça kesilmiş biberler olacak. 4 tane yeşil biber, 2 ya da 3 tane domates olur. Her yarım domatesi 3'e kesiyorum. 4 kişilik oldu burası. Kişi sayısına göre değişkenlik gösterebilir. Kaç kişiyseniz o kadar sayıda tavuk butu pişirebilirsiniz. İsterseniz ben kesmedim, bütün parça olarak bıraktım. İsteyenler kesebilirler de. İncik, yani baget bölümüyle diğer kalça bölümünü birbirinden de ayırabilirsiniz. İsteyenler için söylüyorum. Tamam, sosumuz kaynadı. Hemen şimdi tavukları getireceğim. Fırından bir göreceğiz şimdi burada, bakalım. Canım benim, bir tahta. Heh, sen gelir misin? Bana lazımsın. Tamam. Tavuğu getiriyorum. Vay, sevgiyle geliyor. Vay vay vay, şu güzelliğe bakın. Kıymetli seyircilerim, görüyor musunuz? Bakın kaynıyor. Fokur fokur kaynıyor. Buralara çizikler attım. Hem kolay pişiyor ve çok lezzetli oluyor aynı zamanda. Şimdi domatesini, biberini hemen üzerine serpiyorum. Patates, domates, biberle birlikte güzel şöyle fırında sebzeli bir tavuk hazırladım sizler için. İsteyenler mantar koyabilirler, brokoli koyabilirler. Sevenler için söylüyorum, alternatif olsun diye. Şimdi buraya hazırlamış olduğum sosu veriyorum. Sevgiyle iniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kez daha bir fırın yolculuğu olacak. Sosu ile demlenecek. Ondan sonra servis vakti. Oo, çok güzel oldu. Evde yapılan yemeklerin tadı güzel oluyor. Birazcık sostan ayıracağım. Çünkü fırından çıktığında sosunu çekmiş olabilir. Az sosu kaynatıp buraya ilave edeceğim. Şurada biraz salçası kalmış, özür dilerim. Onu da şöyle aralara paylaştırayım. Çünkü kıvam verecek aynı zamanda renkle birlikte. Evet, fırın yolculuğu tekrar. 1 saat pişmişti. Bir 15-20 dakika daha buradaki domatesiyle, biberiyle, sosuyla güzel bütünleşiyor. Ondan sonra sofrada yerini alıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir ana yemek oldu. Her şey sizler için. Bir saat 20 dakikalık süre tamamlandı. Evet. Soslu, sebzeli, fırında pişmiş çok güzel bir tavuğumuz çıkıyor kıymetli seyircilerim. Yanında pilavla gerçekten güzel olur. Bakın şurada tavada olan sosu biraz kaynattım. Kaynayınca kıvamlandı. Onu da vereceğim şimdi. Güzel şöyle kıvamlı olsun. Ve lezzet. Ve güzel lezzetleri sizler için hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kıymetli seyircilerim. Sizlerden ricam, bildirim zilini açarsanız yeni lezzetlerden anında ilk siz haberdar olursunuz. Bir de ricam, beğeni butonuna lütfen basın. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizler için güzel tatlar, güzel lezzetler hazırlıyor Oktay Usta. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.